Merhabalar, ben Zehra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin çok istediği glutensiz, mayasız bir pizza yaptım. İnce hamur pizza yaptım. O kadar lezzetli oldu ki yediğiniz zaman inanamayacaksınız. Bana bir kez daha teşekkür edeceksiniz. Bu kadar garanti veriyorum. Dışarıdaki hazır pizzalara taş çıkarır. O kadar güzel oldu. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma 2 su bardağı unumu ilave edeceğim. Her zaman kullandığım halk ekmek glutensiz unundan 2 su bardağı unumu ilave ettikten sonra bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ardından karnıyarık otu kullanacağım ben burada. İçinden çıkan kaşıkla 2 kaşık karnıyarık otu kullanıyorum. Karnıyarık otu tozu kullanıyorum. Eğer karnıyarık otu tozunuz yoksa 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekleyerek yapabilirsiniz. Ama bu karnıyarık otu tozunu kullandığınızda hamurun ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Kurulukları ekledikten sonra karıştırdım bir güzel. Ardından 1 adet yumurta kırdım. Yumurtamı da kırdıktan sonra biraz karıştırıyorum onu da. Ardından 1 su bardağı su ekleyeceğim ama 1 su bardağı suyun tamamını birden hamura boca etmiyoruz. Azar azar ekleyip karıştırıyoruz. Herkesin yaptığı yanlış burada. Suyu birden ilave etmesi. Suyu birden ilave ettiğiniz zaman bu sefer cıvık olacaktır. Una az geldi diyeceksiniz. O yüzden azar azar ilave edip karıştırıp hamurun kıvamına bakarak suyunuzu ilave edin. Çünkü her glutensiz un farklılık gösterebiliyor. Siz de burada hamurun kıvamına bakarak kullandığınız farklı glutensiz unlarla azar azar suyu ilave edip buradaki hamurun kıvamıyla aynı olmasına özen gösterin. Geri kalan suyun tamamını da ekledikten sonra artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Burada hamur yoğurma makinesiyle yoğurmadım. Herkeste olmadığı için genelde olmayanlar nasıl yoğuracak diyenler için elimle yoğurdum burada. Zaten çok basit, gördüğünüz gibi elimle tamamen böyle sıkarak, yani hamurun özleşmesini sağlıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alması için iyice sıkarak hamuru yoğuruyorum. Ne kadar yapışkan bir hamur. Kesinlikle un ilave etmeden bu şekilde iyice sıka sıka yoğuruyoruz. Daha sonra zaten tezgahımıza alacağız. Tezgahımızda hamuru çok az bir unla hemen toparlayacağız. Bakın iyice pürüzsüz bir kıvam aldı. Yapışkan ve pürüzsüz bir kıvamda. Şimdi tezgahıma sadece gördüğünüz gibi bir avuç, yani bir yemek kaşığı kadar unumu ilave ettim tezgahıma. Hamurumu üzerine alıyorum, yapışkan hamurumu. Sonra hamuru aldıktan sonra elinizi yıkayın. Hamurdan tamamen kurtarın. Bu şekilde hamur toparlamanız daha kolay olacaktır. Tezgahımdaki unla birlikte hamurumu toparlıyorum. Her zamanki yoğurma taktiğiyle avuç içimizle yoğuruyoruz. Parmak uçlarımızla hamuru iterek avuç içimize doğru. Bu şekilde hamurun o tezgahtaki unu yediriyoruz. Hatta fazla bile ben birazını kenara doğru attım. Gerek yok o kadar una. Hamurumuzun yumuşak olmasını istiyoruz. Yumuşak hamur her zaman daha lezzetli ve daha iyi pişiyor. Burada videomu uzun tuttum. Hamur yoğurma şeklini görmenizi istedim. Beni devamlı takip edenler bilir zaten ama yeni teşhis almış kişiler, şöyle hastası olanlar, devamını görün istedim. Nasıl yoğurmamız gerektiğini. Bakın tek elle hamuru yoğuruyorum. Yani o kadar basit ki tek elle yoğurabilirsiniz. Hiç iki elinizi değdirmeden. Hamurda böyle arada vurun. Daha iyi toplanmasını sağlayacaktır. Ve artık hamurum oldu. Bakın hala yapışkan bir hamur. Şimdi bunu yumak yapacağım. Beze alacağım. Ve bezemi açacağım. Bezinizi de aldıktan sonra yine toparlayın. Ve altını üstünü unlayarak, yine çok az un, tezgahımdaki kalan unla altına aldım. Çok az bir şey de üzerine ekledim. Yufkamı açarken. Tamam, bu un bana yeterli olacaktır. Bununla açacağım. Yapacağım tepsinin büyüklüğünde açtım ben. Çok kolay da açılıyor, yapışmıyor. Ve burada yufkayı açarken devamlı aynı tarafta açmayın. Devamlı çevirerek açın. Bu şekilde hamurunuz tezgaha da yapışmayacaktır. Az unla da çok kolay açmış olacaksınız. Bakın bayağı büyüttüm ben. Tepsimin büyüklüğü kadar hamurumu büyüttüm. Pizza hamurumu. Tepsimi ölçtüm. Tepsinin içine de yapışmaması için yağlı kağıdımı koydum. Üzerine de
açtığım yufka hamurunu ekliyorum. Kenarlarından keserek fazla hamurumu alacağım. İyice ama tepsinin kenarlarına doğru hamurumun her yerine geçmesini istiyorum. Ve tepsinin büyüklüğünde hamurumu açtım. Kenarlarından kestim. Üzerine de hazırladığım pizza sosumu süreceğim. Pizza sosumda ise herkesin bildiği bir sos. Sıvı yağ, salça, 1 adet domates rendeledim. Tuz, nane, kekik, karabiber ekledim. Bunların hepsini karıştırdım. Pizzamın hamuruna sürdüm. Üzerine ise kaşarımı ilave ettim. Az bir şekilde kaşar ilave ediyoruz. Üzerine istediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz. Kaşarımı da ilave ettikten sonra çatalla hamurda biraz delikler açtım. Bunu ilk pizza sosunu sürmeden de yapabilirsiniz. Ben unuttum çünkü. Bu delikleri açmamızın nedeni hamurumuzun her tarafı eşit pişecek ve hava alacak pişerken. Sebzelerimin üstüne ekledikten sonra önceden ısıttığım 180 derece fırında 15 dakika pişirdim. Yine kontrollü pişirin. Gerçekten nefis bir pizza oldu. İnşallah sizler de denersiniz. Denedikten sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve kanalımda haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olduktan sonra zil işaretini tıklayarak zilinizi açın. Ben video yayınladığımda haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.